Şimdi biz test etmeye gidiyoruz. Araba ne kadar kayacak buzda. Onu göstermek istiyoruz size. Lastikleri göstereyim önce. Aynı benim ayağımdaki çiviler gibi. Bakın burada da çiviler var. Burada yürümek var ya, işkence. Çiviye rağmen çok zor yani. Kayıyor. Günaydınlar. Saat 8 arkadaşlar. Oğluşumu kreşe bıraktım. Ve hava gördüğünüz gibi hala aydınlanmadı. Eksi 16 derece. Kasım ayında eksi 16'ları 17'leri görmeye başladık. Allah sonumuzu hayır etsin bakalım. Hızlıca işe geçiyorum. Dışarıda öğlen güneşi. Ama hava eksi 12 derece. Herkes yemek molasında şu anda. Ben de molaya çıktım. Şurayı size bir çekmek istedim. Baksanıza her taraf nasıl buz tutmuş. Çok güzel kar başladı. Günaydınlar. İşe gidiyorum. Dünden sonra her yer bembeyaz oldu. Biraz giderken etrafı size çekmek istiyorum.
çok güzel manzaralar var. Dışarısı sanki böyle simli kartpostallar gibi gözüküyor. Bu manzaraları sizinle paylaşmadan yapamayacağım. Bu arada arkadaşlar, ileride sağda göreceksiniz şimdi. Şu iki bina var ya sağdaki, göstereyim hemen şöyle. Onlar askeri personelin izinlerde kaldığı binalar. Arada gelip orada izinlerini geçiriyorlar. Ve tadilatta uzun zamandır. Zaten geçen videolarda izlediyseniz ilk zamanlarını çekmiştim. Kat kat izolasyon yapıyorlar. Evler ağaç olduğu için ısınması kolay olsun diye ve çok ince işçiliği var içerisinde. Dışarıdan böyle çok basit gibi görülebilir evler ama izolasyon malzemeleri, işte o yalıtım falan çok iyi yapılıyor. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu arada yani kışın ortasında neredeyse bunu yapıyorlar soğukta. Tabii kıyafetleri ona göre kat kat giyiniyorlar da onların giydiği iş kıyafetleri çok sağlam. Ama benim anlamadığım kısım, yazın neredeyse hiç böyle tadilat, tamirat işi yapılmıyor. Herkes tatilde olduğu için biliyorsunuz kışlar uzun geçiyor. İnsanlar da güneş göremedikleri için fazla. Özellikle yazın Norveçlileri bulamazsınız Norveç'te. Genelde onların yerine sezonluk işçiler çalışır. Ya da işte bizim gibi göçmenler çalışıyor, öyle söyleyeyim. Kışında yağmurda, çamurda böyle karın ortasında tadilat yapıyorlar. Çok soğuk oluyor bazı zamanlar. Nasıl yapıyorlar hiç bilmiyorum gerçekten. Bu arada yollar nasıl kayıyor anlatamam. Araba bir hafif kayıyor yani çivili lastiklere rağmen. Çok basamıyorsunuz. Bu yol normalde 70'lik ama 70 ile şu an gidilmez yani. Gidilir de biraz böyle kayarsınız. Hele de arabanızda çivili lastik yoksa ve kışa uygun bir arabanız yoksa, 4 çeker, önden çeker. O daha sıkıntı yani. Her yer nasıl böyle masal gibi oldu. Şimdi dönünce ağaçları göreceksiniz. Harika. Şuraya baksanıza. Çam ağaçları böyle sanki simler dökülmüş üstüne gibi duruyor karşıda. Ya şu görüntüye aşığım ya. Çok seviyorum şu görüntüyü ama yağmur yağdığı zaman her taraf o kadar kötü oluyor ki. Çamur, buz. Bunun üstüne bir yağmur yağdı mı tamam bizim işimiz. Bu arada dün arkadaşlarımızla yemekteydik. Şeyden bahsedemedim size. Orada çekim yapamıyorum. Genelde arkadaşlarımla sohbet etmeyi tercih ediyorum. Onlar da çok çekilmek istemiyorlar. O yüzden de çok ısrar etmek istemiyorum. Kimseyi de bu konuda zorlayamam yani. Çok hoş sohbet geçti. Üçümüz de Balkan ülkelerindeyiz. Birisi Sırbistan'da, birisi Romanyalı. Ben zaten Türkiye'den. Biraz da bize göçmenlik olduğu için, biz de Balkan göçmeni olduğumuz için kültüre vakıfız yani. Yemeklerimiz çok benziyor, sohbetlerimiz çok benziyor. Dertlerimiz, Balkan dertlerimiz çok benziyor. Yani güzel oluyor. Böyle kendini daha yakın hissediyorsun yani konuşurken Balkan ülkelerinden insanlarla. Öyle yani bazı kelimeler çok Türkçeden çok kelime geçmiş onların dillerine. İşte bu kelime bizde de var falan diyorlar. Böyle şaşırıyorlar falan. Ben diyorum hiç şaşırmayın. Zaten Osmanlı'dan biliyorsunuz oraları Türkleştirmek adına işte benim ailemi, eşimin ailesini falan Türkiye'den oraya göç ettirmişler yani Bulgaristan'a, Yunanistan'a vesaire Balkanlara. O yüzden de çok Türkçe geçmiş yani. Türkçe kelime çok geçmiş dillerine. Hiç dedim şey yapmayın, şaşırmayın, oradan geliyor falan. Hatta arkadaşım bir tanesi Topkapı Sarayı'na falan gezmeye gelmiş. Bizim diyor bir şey Çar mı dedi, bir isim söyledik. Onların kralı mı? Bizim Osmanlı 2. Beyazıt'la falan savaş yapmış. Onun kılıcı orada falan dedi. Böyle tarih falan da konuşuyoruz. Geziyorlar falan. Türkiye'ye, İstanbul'a çok gelenler var. Güzel, genelde güzel izlenimler var Türkiye hakkında. Hiç böyle çok olumsuz şey duymadım yani açıkçası. Güzel. Ama esnafın böyle
kazıklama olayları var ya, onlar çok üzülüyorum ya duyunca. Abilerim, ablalarım, yapmayın böyle şeyler turistlere. Çok kötü izlenim oluyor bizim için. Neyse, ben işe geldim. Görüşürüz. İşten yeni çıktım. Hadi eve gitmeden size bir mahalle turu attırayım. Etraf çok güzel. Her zaman böyle güzel olmuyor. Her an yağmur yağıp buraları su içinde bırakabilir. Yavaş yavaş evleri süslemeye başlamışlar, ışıklandırmaya başlamışlar. Muhtemelen biz de yakında süsleriz. Çok karanlık çünkü olmaya başladı. Şuraya bayılıyorum. Baksanıza, her yer nasıl bembeyaz. Şu yukarıdaki evlerin manzarası harika ama tabii her gün evden çıkmak için kar küremeniz lazım. Yolun açık olması lazım vesaire. Çocuklar yürüyerek gidip gelemiyorlar. Yokuş aşağı in çık zor yani. Gidenler yine var da otobüsle gidenler var. İşte aileleri bırakıyor çocukları genelde. Herkesin zaten evinde mutlaka bir ya kar küreme makinesi var ya elle kürekle kürüyorlar. Çok yağdığı zaman bayağı sıkıntı oluyor yukarılarda yaşayanlar için. Bir de buz tuttu mu yerler. Vay haline yukarıda yaşayanların. Şöyle yerler çok kaygan şu anda. Baksanıza. Ama çok güzel görüntü. Eve dönüp ders çalışmam lazım. Sınava az kaldı. Ay, çok güzel buralar. İnsanın içi açılıyor ya gördükçe. Gündüzleri çok güzel de akşam çok erken karanlık oluyor. Şimdi buraları ışıklandırdıkları zaman tekrar bir tur daha atarız. O zaman daha güzel olur. Bayağı yukarılarda, ormana yakın yerlerde yaşayanlar da var. Buraları hep açıyor. Belediye sürekli düzenli olarak kar küreme geçiyor da yine de bazen sıkıntı olabiliyor aşırı kar yağdığın zaman. Açılana kadar. Bu arada arkadaşlar, bazen çok soru alıyorum. Niye hiç insan yok? Orada insanlar yaşamıyor mu falan diye. İnsan var da genelde ben çekmemeye özen gösteriyorum. Böyle anlık arkadan falan çıkarsa kamerada şu an olduğu gibi sıkıntı yok ama insanların yüzü görülecek şekilde çok çekmemeye çalışıyorum. Burada zaten insanları çekmek izinsiz, yasak. O yüzden de özen gösteriyorum. Ama mesela aktivite olur, genel bir tören olur, işte bir kutlama olur. İşte izin almışımdır özel çekmek için. O zaman paylaşıyorum zaten. Ya da böyle 17 Mayıs herkesin, bütün halkın sokakta olduğu bir zaman olur ki çektim o zamanlarda zaten. Bir sürü insanı görmüşsünüzdür, izleyenler o videolarda. Ya benim insanları çektiğim videoları izlemiyorsunuz ki, insanları çekmediğim videoları izliyorsunuz. O zaman da düşünüyorsunuz ki ben hiç insanları çekmiyorum. Hiç burada insan yok. Genelde evet, doğru, çekmiyorum ama İnsanlar da yaşıyor yani. Ben genelde çekimlerimi sakin yapabilmek için çekimi. Burası küçük bir yer. Hani beni bölen olmasın, zırt pırt insanlar girmesin kareye diye. İnsanların genelde iş saatlerinde ya da evde olduğu saatleri seçiyorum çekim yapmak için. O yüzden de kimse fazla girmiyor kadraja. Yoksa insan yok değil. Bu kadar ev olduğuna göre insan da var yani. Bu evleri boş zannetmiyorsunuzdur umarım. Var olmaz mı? Çoğu insan şu an, mesela ben erken çıktım bugün işten. Çoğu insan şu an işte devam ediyor. 4'e 5'e kadar işte olanlar var. Gece vardiyası olanlar var. İşte ne bileyim. Vardiyalı çalışanların çoğu zaten işte yani şu anda.
Çocuklar okulda vesaire. Bir de yani eskiden çektiğim videolar var. İsterseniz bakabilirsiniz. İşte 17 Mayıs kutlaması olur. Çocukların aktiviteleri oluyor. Onlarda izne alıp paylaştıklarım var. Bazı videolarımıza davet ettiğimiz insanlar var. Birlikte çekim yaptığımız. O eski videolarda var yani bakabilirsiniz. Ama genelde ben buraları sakin çekmeyi seviyorum. İnsansız bence daha güzel gözüküyor dışarısı. Kalabalık olmayınca. Manzara karşıdan nasıl? Şehir manzarası. Şehrimiz genişliyor. Bayağı göç aldı bu sene. Bu sene değil de son 5 senedir falan bayağı göç aldı. Şu an buzun üstünde gidiyoruz bu arada. Eğer lastikler çivili olmasaydı vay halimize yani. Bildiğim buz şu an yerler. Sürekli kazındığı için. Şu an bir de hiç fren yapmıyorum yani. Kendi hızında gidiyor araba. Fren yapsam kayar büyük ihtimalle. Arkadaşlar her yer havanın ısınmasıyla, yağmurun yağmasıyla buz oldu. Buzda kayıp düşmemek için şöyle bakın taşlar var. Bunlardan satın alıyoruz. Biz ancak bunlar paklıyor burada. Karda düşmemek için, buzda düşmemek için. Bir de arabalar gibi bizim de çivilerimiz var. Ayakkabının altına şöyle ayakkabımıza geçirip öyle yürüyoruz. Göstereceğim şimdi. Şöyle ayakkabıyı direkt geçiriyoruz. Altı da bu şekilde. Yalnız işte evler ahşap olduğu için kapı önlerini falan deşebiliyoruz böyle. Delik deşik olmuş bak bizim. Görüyor musunuz girişler? Ama sağlam tutuş sağlıyor. Böyle yürürken. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yerlerde mıcır gibi taşlar var. Yola az dökmüşler ama rampalarda çıkışı kolaylaştırmak için daha fazla var. Şimdi göreceksiniz dönünce. Genelde kuzey bölgelerinde taş kullanıyorlar, böyle küçük mıcır taşları. Daha fazla yol tutuşu olsun diye. Çünkü bu bölgede buzlanma, yağış, kar daha fazla olduğu için bunun önüne kaymanın ve kazaların önüne geçmek için yapıyorlar. Şimdi biz test etmeye gidiyoruz. Araba ne kadar kayacak buzda onu göstermek istiyoruz size. Şurası jilet gibi. Bak aynen. Şu an garajın önü jilet gibi yani gözüküyor. Tam testlik yer aslında. Bak bakayım. Burada dursam mesela. Bak. O kayıyor araba. Döndü. Zor kalktı ama kalktı Ama yani. şu an Bak çivili lastik olmasa o da olmayacak. imkanı yok. Yerleri kaygan. Durduk. Yeri gösteriyorum size. Zaten bilerek giydim çivileri. Normalde fazla giymiyorum aslında bunları. Lastikleri göstereyim önce. Aynı benim ayağımdaki çiviler gibi bakın burada da çiviler var. Şöyle lastiklerin üzerinde. Bu olmasa zaten yol tutuşu sağlanacak gibi değil. Bir de zaten kalınlığını görüyorsunuz tekerin. Kış için özel. He? Düz. Şöyle göstereyim. Çiviler üstünde gözüküyor. Aynı benimkiler gibi. Şimdi deneyecek bakalım. Düşmem inşallah çekerken. Şimdi patinajlı kalkışla deneyeceğiz. Yani herhangi bir sistemler devrede değil. Başlıyorum. Çekiyor musun? Evet. Patiye çekiyor. Nasıl kayıyor görüyor musunuz? O bayağı kayıyor. Çiviler olmasına rağmen sürüş desteğini kaldırınca kayıyor bayağı, bak çıkmıyor yukarı. Burası bir tık daha kaygan buraya göre. Bak dönüyor araba. Tekerleri boşa dönüyor. Kayıyor. Nasıl? Bayağı kayıyor. Aynen ama yine de duruyor yani. Normalde jilet gibi burası. Evet yine de duruyor. Yani çivi lastik olmasa bayağı kayar gider yani. Aynen. Hatta şöyle gösterelim. Senin ayağında da var çiviler. Aynen. Göster ayakkabının altını. Bak bazı ayakkabıların kendinden çivisi var. Benimki bir sonradan takılanlar değil. Ne bak. Ya direkt böyle. Aynen. Şimdi de
arabanın sistemlerini devreye alıp deniyoruz tekrar. O zaman biraz daha kolay. Fren testi yapıyoruz. Bu şekil. Herhalde birkaç metrede durdu. Burada yürümek var ya, işkence. Çiviye rağmen çok zor yani. Buzun üstünde yürüyoruz direkt, gördüğünüz gibi. Arabalar da buzun üstünde gidiyor. Bize çok soruluyordu. En azından bu konudaki merakları da gidermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur sizler için de. O yolları zaten şu an taşladıkları için öyle aşırı kaygan bir yer yok ama yine de kayıyor gördüğünüz gibi. Burası bayağı dik bir yamaç. Yani bayağı bir zor çıkıyor aslında araba burada. Ama taşladıkları için herhangi bir sorun yok. Bir tek burası erimiş artık. Taşlamasalar herhalde bu dikliği muhtemelen çıkmaz. Çoğu araba kalır. Dün zaten önümde bir iki tane kaza oldu. Bu havada buralarda BMW falan kullanıyorlar. Onlar hep arkadan itişli ya. Hemen arkası atıyor onları. Tam da çivili ayakkabıyla gezerken köpeğiyle koşu yapanlar. Köpeğiyle koşu yapan Norveçliler. Gerçekten anlam veremiyorum ben bu Norveçli gençlere. Özellikle gençler kesinlikle çivili ayakkabı falan giymiyorlar. Böyle düz taban, ne bileyim spor ayakkabıyla falan gidiyorlar. Su geçirse bile böyle agbotlara falan gidiyorlar bu buzun üstünde. Kaya kaya gidiyorlar yani. Gidiyorlar, giymiyorlar hiçbir şey. Söyleyince bana inanmıyorsunuz ama gerçekten şok edici. Ben ayakta durmakta zorlanıyorum. Onlar artık alışmışlar herhalde. Özellikle gençler hiçbir şey giymiyorlar ya. Giymiyorlar. İnandıramıyorum kendimi. Az önce çektim, görmüş oldunuz en azından. Ve yakınlaşamadım. Yakınlaşsam ayakkabılarını falan da göstermek istiyorum aslında size. Gerçekten hani ben paylaşınca bunu diyorlar ki işte onların ayakkabıları özeldir. Yok altında çivi vardır. Çivili olan ayakkabıları gösterdim ben size zaten. Onlar bot. Benim gördüklerim bildiğiniz spor ayakkabı ya. O yüzden zaten şaşırıyorum. Hani nasıl yürüyor bu çocuklar bu buzun üstünde diye. Alışmışlar demek ki. Doğuştan gelen bir yetenek mi diyeyim, ne diyeyim artık. Gerçekten hayretlik verici bir durum yani. Ben yapamam şahsen. Hani çivili ayakkabıyla bile çok dikkatli yürüyorum ki düşmeyeyim diye. Korkuyorum düşmekten. Belki de korktuğum için düşme korkusundan dolayı ayağım kayıyor. Bilemiyorum. Ama onlar zaten hayatları boyunca ellerinde kayak takımlarıyla sürekli kayarak aktivite yaptıkları için belki de alışmışlar yürümeye buzda. Ondan da olabilir yani. Ne diyorsunuz bu duruma? Biz ne zaman alışırız kısmetse?
Arkadaşlar burada ehliyet almak için bir sürü testten geçmeniz lazım. Gördüğünüz gibi yollar buzun üstünde araba sürüyoruz. Çoğu zaman buzun üstüne yağmur yağıyor. Daha da kayganlaşıyor yollar. Çivili lastik kullanıyoruz ama yine de kayma riski var. O yüzden kazaları önlemek, ölümlü kazaların önüne geçebilmek için çok ciddi sürüş testlerinden geçiyor sürücüler ehliyet almadan önce. Kışın hava şartları çok çetin olduğu için ve karanlık dönem olduğu için burada havalar erken kararıyor. 2.30'dan sonra kararmaya başlıyor çoğu bölgede, kuzey bölgelerinde özellikle. O yüzden dolayı da kaygan zemin testi var. Ya buzda sürüyorsunuz ya da kaygan bir pistte gidiyorsunuz, sürüyorsunuz. Kışın hava erken karardığı için karanlık havada sürüşünüz var. İşte şehir trafiğinde sürüyorsunuz. Bir de uzun yolda sizi test ediyorlar. Uzun yol sürüşünüz oluyor. Bu 4 sürüşü geçtikten sonra her şoför ayrı bir test sürüşü alıyor. Bu 4 sürüşü de geçtikten sonra polisle sürüyorsunuz. O sürüşten de geçerseniz zaten ehliyet alabiliyorsunuz. Norveç'te trafik kuralları çok katı. Cezalar çok yüksek. Özellikle ölümlü kazaların önüne geçmek istiyorlar. Geçen sene trafikte ölenlerin sayısı 90 kişi. Ve buna bile çok diyorlar. Bunu da daha aza indirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem eğitim anlamında hem cezalar anlamında, kuralların katılığı anlamında ellerinden geleni yapıyorlar şu anda. Daha da sıkılaşacak bundan sonrası için. Türkiye ehliyeti zaten geçmiyor. Daha önce bahsetmiştim. İlk 3 ay kullanabiliyorsunuz. Sonrasında yeniden Norveç'te ehliyet almanız gerekiyor. Eğer burada yaşayacaksanız, araba sürecekseniz. Bu şekilde durum yani. Zaten mecbursunuz bir yerden sonra. Çünkü gerçekten çok zor buzun üstünde araba kullanmak. Burada öyle kar tatili falan da olmuyor kolay kolay. O yüzden her koşulda dışarıdasınız. Araba kullanıyorsanız bütün şartlara uygun sürmeniz gerekiyor. Ayrıca çivili lastik kullansak bile kayma riskiniz var yani. Onu da belirtmek isterim. Böyle işte artık ben yavaştan eve geçiyorum. İşler beni bekliyor. Sınava çalışmaya devam edeceğim. Bakalım geçebilecek miyiz? Bana şans dileyin. Dışarısı pamuk gibi oldu. Yiyeceğim. Çok güzel oldu. Kızımın ev ödevine bakar mısınız? Norveççe ev ödevi var. Türkçe masal diyor. Nasrettin Hoca. Bu arada arkadaşlar ben soğuğa bayağı alışmışım. Hatırlıyor musunuz o eksi 17'de ağzımdan böyle duman çıkıyor falan demiştim. Günaydınlar. Saat 7'yi çeyrek geçiyor. Dışarısı yine kapkaranlık gördüğünüz gibi. Ama benim için aydınlık. Hava nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun demişler ya. Öyle bir şey. Bugün uzun zamandır beklediğim 2 şeyin gerçekleşeceği gün. O yüzden mutluyum.